Disney Plus'ın lansmanı ile birlikte platformdaki ilk yerli dizimiz Kaçış'ın da 1. bölümü yayınlandı. Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi, bugüne kadar istediği başarıyı yakalayamamış olan savaş fotoğrafçısı Mehmet, arkadaşı İlker ve işlerinde Zeynep'in de bulunduğu Almanya'dan gelen bir grup gazetecinin Türkiye sınırını gizlice geçip Ezidi köyünü araştırmak ve fotoğraflamak isterken sınır bölgesini ele geçirmiş olan terör örgütünün köye baskın yapması üzerine gelişen olayları anlatıyor. İlk olarak Fox TV'de yayınlanan Mahkum dizisinin sezon finalinde kısa bir tanıtım olarak görünmüş Mehmet karakteri. Fox Genel Müdürü Cenk Soner aynı zamanda Disney Türkiye Genel Müdürü de olduğu için böyle şeyleri daha çok görebiliriz. Diziye dönersek güzel açılıyor diyebilirim ve tempolu başlıyor. Tam diyorsun ki sonunda güzel bir yerli proje mi ortaya çıkarmışlar, senaryo saçmalamaya başlıyor ve inanılmaz mantık hatalarına boğuluyoruz. Yine bunlara rağmen bazı sahnelerde gergin bir atmosfer vermeyi başarmışlar bence. Bazı sahneler dediğim bir sahnede galiba. Evet. Bir sahnede. Bölümde en dikkatimi çeken şey müzik kullanımı oldu bu arada. Hakkını yiyemem. Müzikleri beğendim. Netflix'in ilk yerli dizisi Hakan Muhafız ile karşılaştıracak olursak ilk bölüm için Kaçış'ın daha kaliteli bir başlangıç yaptığını düşünüyorum bence. Ama o kadar yani. Şimdilik sadece Hakan Muhafız'dan iyi. Bölüm o kadar çok mantık hatalarıyla doluydu ki ne yöne gidecek ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Bu arada merak edenler için dizi başrol karakterin mahallede herkese selam verdiği sahneyle başlamıyor. O sadece Netflix yerli dizilerine özgü bir açılış galiba. Neyse gelin spoilerlı konuşalım. Mehmet karakterinin restoranda maziyi yad ettiği ve bir türlü istediği başarıyı elde edemediği için kederlendiği konuşmasıyla başlıyor dizi. Sonrasında radikal örgütün birini kılıçla infaz ettiği görünüyor. Bu arada bölüm boyunca radikal örgüt deyip duruyorlar. Bu örgütün ismi yok galiba. Bu sahnede kılıcı savuran kişi bariz bir şekilde adamın boynuna gelmeden yavaşlayıp duruyor ve sahne geçişi oluyor. Sahnenin etkileyiciliği açısından kesildiğini görmek daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Ya da kılıcı savururken yapılmalıydı sahne geçişi. Tam yavaşladığında değil. Sonraki sahnede Mehmet ve İlker'in İngiltere'de bir gazeteyle iş görüşmesi yaptığını öğreniyoruz. Ama işe alınmıyorlar. Gazeteden kabul alamayınca kendi haberimizi kendimiz yapacağız deyip Orta Doğu'ya gitmeye karar veriyorlar. 2 hafta sonra Mehmet, İlker ve Almanya'dan gelen 2 gazeteci İstanbul'da havaalanındayken son dakikada tanımadıkları Zeynep diye birinin de onlarla geleceğini öğreniyorlar. Ve Alman gazeteci Zeynep'in ismini ve soy ismini söylediği anda saniyesinde İlker kızın eylem yaptığı bir videosunu buluyor. Ama saniyesinde. O kadar kısa sürede ismini soy ismini yazmaya imkanı yok diyeceğim. O süre içinde Türkiye'deki internet altyapısı ile Google'ı bile açamazsın zaten. Sonrasında Şanlıurfa'ya gidip İsmail diye biriyle anlaşıp gece gizlice sınırı geçiyorlar ve Ezidi köyüne ulaşıyorlar. İlker ve diğer gazeteciler dinlenmek için odalarına geçerken Mehmet ise köylü halk güneş doğarken toplanıp dua ettiği sırada onları fotoğraf çekmek için etrafa bakmaya gidiyor. Zeynep de onunla geliyor. Ama tam köyün dışında bir tepeye çıktıklarında makinenin kartında az yer kaldığını fark ediyorlar. Ve boş kartı almak için Zeynep köye geri dönüyor. Giderken merak etme hemen döneceğim demesiyle birlikte de dönmeyeceği kesinleşiyor. Bu kadar belli edilmez ya. Hemen döneceğim diye poz kesiyor bir de. Mehmet de onun fotoğrafını çekiyor. Aşırı klişe. Radikal örgütün gün doğumunda köye baskın sahnesi ise sahnenin sonunda yaşananlara rağmen bölümün en iyi sahnesiydi. Mehmet'in onları gelirken görüp haber verememesi, her şeyi uzaktan izlemesi, bir şey yapamaması, örgüt liderinin gazetecilerin pasaportlarını kontrol edişi, o sessizlik aşırı gergin bir sahneydi. Ama sahnenin sonunda şu kadın birden Ali Ali diye bağırmaya başlıyor. Ali de gaza gelip hepsinin elinde makineli silah olan, peynir ekmek gibi adam öldüren terör örgütü militanlarından birine bıçakla saldırıyor ve birinin boynuna kesik atıyor. Kendi de kurşuna diziliyor. Hayır, bu hareketin kime ne yararı var? Bu nasıl bir mallıktır? Senaryo gereği örgüt üyelerinden birinin yaralanması için birinin malca davranması mecbur muydu yani? Başka türlü yaralanma imkanı yok muydu bu adamlardan birinin? Hadi bunu geçtim diyelim. Boynu kesilen adam geri geri giderken kuyuya düşmesin mi? Düşerken rastgele sıktığı kurşunlardan biri de sekip ne oluyor dersiniz? Karşı tepedeki Mehmet'in makinesini kırıyor. Yok ebesinin dediğinizi duyar gibiyim. Hayır, Mehmet'in makinesini kırıyor. Buradan sıkılan kurşun dağdan taştan seke seke buradaki makineye denk geliyor. Tabii efendim. Sonrasında kurşun makineye denk gelmesine rağmen Mehmet herhalde korkudan bayılıyor. Az önce örgütün yaptıklarını hiç saklanmadan, kabak gibi ortada izleyecek kadar cesaretli biri nasıl korktu anlamasam da uyandığında örgütün gitmiş olduğunu görüyor. Gazetecileri ve birkaç kişiyi tutsak alıp köydeki diğer herkesi öldürmüşler. Mehmet'in ölen kişilerin arasına saklandığı ve kimse kalmayınca çıktığı şu sahnede ise ölü dayılardan biri kafasını hafif de olsa oynatıyor. Çok küçük bir detay. Mehmet günlerce köy ve köy civarında tek başına kalıyor ve bu sahnelerde replik eklememiz lazım, sessiz olmaz, konuşması lazım diye bez bebek eklemişler senaryoya. Daha saatler önce bütün köyü katletmişler. Ölülerin arasında saatlerce saklanmak zorunda kalmamış gibi bez bebekle konuşuyor. Hatta Tom Hanks'in Castaway filmine gönderme yapıyor. Yani böyle bir psikolojide Wilson düşünebilir misin gerçekten ya? Karakterlerin psikolojilerinin güzel yansıtılmadığını düşünüyorum. Çok yapay duruyor.
Sonraki gün ise bir grup örgüt üyesi kuyuya düşen arkadaşlarına bakmaya geliyorlar. Ve Mehmet o sırada gizlice onları izliyor. Karşı tarafta da onları buraya getiren İsmail'i görüyor. Ama İsmail örgüt üyelerini görünce geri gidiyor. Örgüt üyeleri de araçlarına binip hareket ettikten saniyeler sonra Mehmet ne yapıyor sizce? İsmail! İsmail! Evet, bağırıyor. Örgüt üyeleri de sesi duyup geri dönüyorlar ve Mehmet'i öldürüyorlar. Son. Ama öyle bir şey olmuyor tabii ki. Çünkü bu dizide zaman kavramı çok değişik çalışıyor. Işık hızında uzaklaşan arabalar, saniyelere meydan okuyan internet altyapısı, tutsak edilen gazetecilerin günler sonra sordukları soruya bak mesela. Neredeyiz acaba? Zaman o kadar hızlı geçiyor ki daha yeni getirilmişler gibi soru soruyorlar. Cevaplar ise daha güzel. Hatat olabilir. Hatat mı? O kadar yol geldik mi? Olabilir. Bak zaman kavramı yok kimsede. O kadar yol geldik mi? Olabilir. Kimse bilmiyor. Son sahnede ise Mehmet kuyuya düşen Miltan'ın yerine geçmek için kuyuya iniyor. Ama boynu kesilen, günlerdir kan kaybeden ve aynı pozisyonda kıpırdamadan yatan adam Mehmet yanına inince bir anda hiçbir şey olmamış gibi kalkıp boğmaya çalışıyor. Bak yine zaman kavramı yok. Sanki birkaç saniye önce düşmüş adam kuyuya. Ve bu sahneyle ilk bölüm sonlanıyor. Savaş fotoğrafçılarının, gazetecilerin, savaşın ortasında neler yaşadıklarını anlatabilecek güzel bir dizi olma potansiyeli varken o gergin atmosferi biraz yakalamayı başarsa da karakterlerin psikolojilerini iyi yansıtamayan, çok kötü ve tahmin edilebilir bir senaryoya sahip bir dizi olmuş. Bölümler ilerledikçe düzelir mi bilmiyorum ama hiç sanmıyorum. Mesela Zeynep'in ekibe son dakikada katılması, havaalanında Mehmet'e seni araştırdım, fotoğraflarına baktım demesi, köyde tekrar fotoğrafına bakmıştım diye tekrarlaması ve şu radikal örgüt bizim kalacağımız köye çok yakın değil mi deyip Mehmet çok kalmayacağımız için sorun olmaz, bir iki gün kalıp geri döneriz dediğinde bir iki gün demesi beni aşırı işkillendirdi. Zeynep'te kesinlikle bir şeyler var. Şu iki karakter ise çok gidici geldiler bana. İkisinden biri ya da ikisi birden öldürülür diye düşünüyorum. Dediğim gibi Disney Plus'a yerli yapımlar açısından kötü başladık. Ama umarım diğer içerikleriyle güzel işlere imza atarız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Gününüz güzel geçsin. Hoşçakalın.